Sevgili Motobox dostları, bugün sizlere Peugeot'un amiral gemisi diyebileceğimiz XP400'ü tanıtacağım. XP400 2023 yılının yazında geldi bildiğiniz üzere. Biz de Motobox olarak ilk tanıtanlardan ve en çok adette satış yapan bayilerden bir tanesiydik İstanbul'da. Çok ayrıntılı bir şekilde izleme, kullanma, deneme fırsatımız oldu. Bu arada yaklaşık çıkışından bu yana bir yıl olduğu için XP400 oldukça da satıldı. 10-15-20 bin kilometrelerin üzerinde kullanıldı. Artık yorumlarda her şekilde bu motosikletle, bu scooter'la ilgili hem motosiklet diyeceğim hem scooter diyeceğim çünkü XP400'e çok fazla yorum bulabileceksiniz. Kullanıcı yorumu. Fakat böyle kapsamlı tam bir tanıtım da yapmak istedik Motobox olarak. XP400'ü en çok satan bayilerden biri olarak. Şimdi XP400 bir Fransız üretimi. Fransa'da üretilen Peugeot'un 3 tane makinesi var. Metropolis 3 tekerli 400 cc. Aynı motoru paylaşıyorlar XP400'de. Üçüncüsü de Pulsion 125 cc. Bu 3 makineyi yani Metropolis XP400 ve 125 cc'lik Pulsion Fransa'daki Mandelieu fabrikasında yani ilk geleneksel fabrikasında üretiliyor. Tamamen bir Peugeot üretimi, motoru ve şasisi olmak üzere. Tümüyle Fransa'da üretilerek gelen bir makine. Şimdi çok rafine bir motoru var. Üzerinde yine aynı şekilde Pulsion'dan ve diğer makinelerden de tanıyacağımız Power Motion teknolojisi. Bu LHE diye geçen bir teknoloji. Less Friction Efficiency diye geçiyor. Yani düşük sürtünme kat sayısına sahip, çok düşük sürtünmeye, çok az sürtünmeye sahip bir yapıya sahip. Tüm bu nedenlerle de 230 kiloluk ağırlığına rağmen çok rahat yürüyor normal süratlerde. Tabii 230 kilo ağırlık 400 cc tek silindirli bu tip makinalarda en güçlü makinalardan bir tanesi 400 cc'de. En büyük özelliği ne diye baktığımız zaman XP400'e yani bir teknik verilerini çok kısaca bakalım. 37 beygir 38 Nm tork veriyor. Bu torku da 6000 devirlerde 5500-6000 devirlerde veriyor aslında düşük devirlerde. Çok sürate yönelik bir makine değil. Uzun yolda rahat etmek üzere. Özellikle 2 kişi yolculuk yapıyorsanız ara ara gittiğiniz rotalarda stabilize yola hatta orta ağırlıkta araziye girme ihtiyacı hissediyorsanız çok ideal bir makine. Dediğim gibi 37 beygir 38 Nm, yerden yüksekliği 815 mm yani 81,5 santimetre. Adventure sınıfındaki aslında tek makine. Neden? Biraz önce de dedim ya scooter ve motosiklet her ikisini de kullanacağım diye. Aslında scooter görünümlü, giysili bir motosiklet. Neden? Bu sınıfta önde 17 inç olan tek silindirli başka makine yok. Bu 17 inç teker çapı çok önemli. Yani terjant tabii ki süspanse ediyor arazide de ama 17 inç önde 110'luk, arkada ise 15 inç fakat 160'lık bir lastik var. Üzerinde dual purpose dediğimiz lastiklerle geliyor. Pirelli'nin çok güzel özel STR bu rally lastikleri. Hem asfalt tutuşu hem toprak tutuşu çok güzel. Viraj yatışlarında falan da rahat kullanabildiğiniz bir lastik. Yumuşak bir lastik. Çok sert bir lastik değil. Süspansiyona da katkısı oluyor. En önemli özelliği dediğim gibi 17 inç ön teker çapına sahip olması. Bu sayede size bir motosiklet hissi. Çünkü rakipleri olan scooterlarda 16 inç ya da 15 inç var. Çoğunlukla 16 inç. Burada 16 inçe kadar bir scooter'dan bahsederken 17 inçe çıktığımız zaman artık bir motosiklet yol tutuşundan bahsetmemiz gerekiyor. Ve bunu da bütünleyen bir şey daha var. Çok önemli. Gördüğünüz gibi şasinin boyuyla lastiklerin dışa taşması arasındaki farkları görüyorsunuz. Yaklaşık burada şasi bittikten sonraki yaklaşık 20 santim mesafe ve özellikle arka tarafta da yine şasi bittikten sonra yaklaşık 30-35 santimlik bir alan daha var. Her iki tekerin arası wheelbase 1 metre 54,5 santim. Bu haliyle de sınıfında yine 17 inç lastiklerle birlikte en geniş teker izini iki tekerin arasına mesafeye sahip olan motosiklet scooter. Bu sayede de çok tabii ki dengeli, iki kişiyle birlikte rahat. Arazi şartları için ağır bir makine 230 kilo. Fakat hafif arazi, orta şartlardaki araziye girmeniz gerektiğinde rahatlıkla bu ihtiyacınızı giderecek bir motosiklet. Eğer uzun yola gidiyorsanız bir scooter artık belirli süratlerde size scooter olduğunu hissettiriyorsa diyeyim, biraz daha motosiklet güvenliği, biraz daha yüksek bir kapasite, performans bekliyorsanız XP400
biçilmiş bir kaftan. Aslında kimlere uygun diye baktığımızda, ben tabii biraz sonra detaylarına gireceğim. Artık Avrupa'da özellikle tabii çok yoğun motosiklet kullanıldığı için birçok iki motosikleti olan kullanıcı, yani bir büyük motosiklet kullanan bir de yanında küçük bir şehir içi skuturu kullanan motosikletçiler artık biraz feragat etmeye başladılar. Yani neyi kastediyorum? Yani her iki motosikleti, her iki skuturu bir arada tutmak maliyetli olmaya başladı tüm dünyada böyle. O nedenle 1000, 1100, 900, 1000, 1100 cc makinalardansa biraz küçüleyim. Yine bana 140-150 km hızları sağlasın. Yolda gidebileyim. Ama yeri geldiğinde şehir içinde ve kısa mesafelerde de bana bir scooter'ın rahatlığını da versin. Ben her ikisini, yani all in one dediğimiz, bir scooter'dan da vazgeçmek istemiyorum. Büyük motosikletimden de vazgeçmek istemiyorum. İkisini satıyorum, 1'e indireceğim dediğinizde ideal kombinasyon olarak XP400 çıkıyor. Bir kez zaten estetik olarak baktığınızda bu kadar şık bir makine, yani en çok söylenen şey bu ki bence de öyle. Şasinin darlığı, lastiklerin dışarıya taşması, proporsiyonları çok geniş gösterdiği için çok şık bir görüntüsü var. Özellikle de böyle profilden baktığınızda, ama önden ve arkadan da bu adeta küçük bir GS gibi hareket ediyor. Yani önde zaten amortisörler çok geniş, 43 mm'nin üzerinde amortisörler var. Önde ve arkada disk frenleriyle gerçekten güçlü disk fren yapısına sahip. Önde çift disk var, sağda ve solda görüyorsunuz. Radyal fren kaliperleriyle birlikte arkada da bu 160'lık lastiğin de etkisiyle hem yolda, virajlarda çok rahat bir motosiklet kullanımını tatmin edebilirsiniz, hem de şehir içinde de yine dengeli bir şekilde kullanabilirsiniz. Üzerine bindiğinizde dediğim gibi hem arazi şartlarında rahatlıkla gövdenizi ileri geri rahat hareket ettirebileceğiniz, sizi süspanse edecek, arazide kalktığınızda rahat edebileceğiniz, zaten mesafesi yaklaşık 16 santim yerden yüksekliği, rahatlıkla her yerde kullanabileceğiniz, süspansiyon mesafesi de 14 santim, yeterlilikle böyle size orta seviyede arazi şartlarında, hafif arazi şartlarında götürebilecek, ağıra kaçmadığınız bir enduro performansı beklemediğiniz sürece, çünkü her şeyin amacı farklı. Bu amaç doğrultusunda tek silindirler arasında tek makine. Oturduğunuzda da yola giderken de sırtınızı çok rahat dayayabildiğiniz, ayaklarınızı uzatmanız gerektiğinde uzattığınız, dik oturacağınız zaman da rahatlıkla hem öne gelerek oturabileceğiniz hem arkada adeta bir motosikleti tutar gibi iki bacağınızla yarı kavrama yapabileceğiniz, bacaklarınıza geniş bir enduro gidonuyla dengesini çok etkiliyor. Güçlü frenajıyla, gerçekten güçlü frenajıyla, bence muhteşem süspansiyon yapısıyla, rahat koltuk selesiyle iki kişi için uzun yolda, yani böyle 200-300-500 kilometrelik yollarda 130-150 kilometre bandında kullanarak, gerektiğinde burada bir enduro cam var biliyorsunuz, tabii ayağa kalktığınızda falan vurmamak için tüm bu adventure endurolarda özellikle düzdür cam ve kısadır. Dilerseniz tur camı da taktırabilirsiniz. Rüzgar eğer yeterli gelmiyorsa rüzgar koruması. Arkada çok güzel expandable, genişleyebilen 58 litreye kadar, 46 litreden 58 litreye kadar genişleyebilen bir çantası da mevcut. Kendi renk tonlarında. Versiyonu beyaz ve nardo gri olarak geliyor. Peugeot'un otomobillerde de olduğu gibi grafik tasarımlarında turuncu ögeler, siyah ögeler olduğu zaman GT versiyon oluyor. Alüminyum detaylar var basamaklarda, ayaklarınızı koyduğunuz yerlerde. Köprü yine alüminyum ve yükseltilmiş. O nedenle size doğru çok rahat kollarınızı birleştirebildiğiniz, yüksekte de kalan, çok ergonomik. Bu arada ayarlı manetleri de var, adeta bir motosiklet gibi. Dediğim gibi ben çok küçük bir GS'e benzetiyorum BMW'nin GS modeline. Yani çok büyük bir motor artık kullanmayayım. Ya küçük skuterumu da satayım. İkisinin yerine bir tane motorum olacaksa all in one bu. Bu arada sakin kullanımlarda, yani bu 90 km hızlarda idealize etmek gerekirse 3.94, ben bunu yaptım. 3.8 litre yaktı bu makine. 230 kilo ağırlığına rağmen. Çünkü dediğim gibi bu PowerMotion LHI teknolojisi, sürtünmesiz yapı buna müsaade ediyor. Ama tabii öyle kullanılmıyor. İki kişiyseniz, işte yolda yeri geldiğinde 140-150 km hızlara çıkmak gerektiğinde ortalamalara baktığınızda 4.2-4.5 litreler civarında yakarsınız. Ama iddialı bir şekilde kullanacak olursanız da 4 litrenin altına indirmeniz mümkün. Çok sıkıştırırsanız da 5 litrelere geliyor ki 230 kilo bir ağırlık için yine bence çok sayılmaz. Bu uzunlukta bir wheelbase, motosiklet wheelbase'i gibi bir yapı. Çok dengeli bir viraj kullanımı. Gerçekten virajı iyi. Yani bunu yakından kullananlar zaten yorumlarda söyleyecektir. Bununla beraber tabii birçok teknolojik özelliği daha var. Gördüğünüz gibi aslında bu tarafta kalıyor. Biraz sonra ayrıntıda göreceksiniz. Yatay amortisör çok güzel bir teknolojiyle geliyor. Tüm yükü taşıyor. Öndeki o 43 milimetrelerin yanı sıra. Ve bu arkada bir ark sistemine bağlı bir süspansiyon yapısı var. Yani bu
öndeki yatay amortisör, arka tarafta da bu ark yapısıyla aslında eşsiz. Bu sınıfta kullanılan bir şey değil. Bu adeta bu paralever, teleleverde olduğu gibi BMW'lerde robustless ve bu vurulmayı önleyici ve aynı zamanda aşağıdan gelen darbeleri tutucu, yani rebound'u çok etkileyen, çok konfor katan bir özellik. Bu tamamen kendi patentleriyle yapılmış ark teknolojisiyle. Bu anlamda eşsiz bir süspansiyon teknolojisi var. Zaten Peugeot otomobillerden biliyorsunuz LED teknolojisiyle bu aslan pençesini andırır. LED ışıklandırmaları, onun için yakından gelip showroom'da da görmeniz lazım. Dijital ekranıyla, iConnect özelliğiyle, çok güçlü LED aydınlatmasıyla, ön ve arka ışıklandırmasıyla çok güzel bir skuter. Bu arada orta öne yerleşmiş deposuyla 13,5 litrelik bir depo ve bu depo 14 litreye yakın bir depoyla ağırlık merkezini de aşağı aldığı için, bu arada elinizde de kalmıyor deponun kapağı, otomatik olarak açılıyor. Çok rahatlıkla basıyorsunuz ve açıyorsunuz. Anahtarsız çalıştırmasıyla, yani bugün olması gereken tüm teknolojik özellikleriyle, dediğim gibi ön taraftaki depo yapısıyla, ağırlık merkezinin aşağıda olmasıyla çok güzel bir scooter. Sele altı iki parçalı, tek önde küçük bir kaska izin veriyor ama dediğim gibi arkada 46 litreyle başlayıp 52 ve 58 litreye kadar uzayabilen, genişleyebilen çantasıyla da çok da güzel bir sırt dayaması var. Çok ergonomik bir şekilde iki kişinin tüm yükünü alabileceği arkada bir çanta kullanabiliyorsunuz. Çok da tavsiye ederim. Koruma demirleri de var, ayrıca geliyor. Dediğim gibi tur camı da geliyor. Gelip üzerine oturup bir malzeme kalitesine bakmanız, sesini dinlemeniz gereken bir scooter. Dediğim gibi yani öyle ışık kalkışlarında süratler, hızlı kalkışlar falan değil de daha oturaklı bir motor arıyorsanız, özellikle de böyle 80-120 km hızlardaki rahat gidişi eğer istiyorsanız motosiklete benzer bir yapıda, güçlü motor yapısıyla, ki üzerindeki motor Metropolis'ten geliyor, yaklaşık 14-15 yıldır piyasada zaten kendini kabul ettirmiş bir sağlam motor. Kuru debriyaj yapısıyla, ıslak olmadığı için tabii ki o belki ışıklarda fırlama özelliği yok ama onu da bagalarla falan çözüyorlar. Biraz daha performans yapıyorlar ama biz tavsiye etmiyoruz. Orijinali gayet yeterli. İki kişiyle de çok güzel kalkıyor ve gidiyor. Kuru debriyajın etkisiyle de belki biraz ses dinliyorsunuz ki motorda, bugün adventure bir motorda ses vardır. Egzoz da bu arada Aero egzoz da takabiliyorsunuz. Çok güzel de bir sesle dinleyebilirsiniz. Bu biraz relatif, göreceli bir şey. Dinlemeniz lazım. Çok güzel yol alabileceğiniz, sizin tüm performans ihtiyaçlarınızı karşılayacak, çok şık, göz dolduran, güzel, rafine bir motosiklet maxi scooter diyeyim. Daha yakından tanımanız için sizleri Motobox'a bekliyoruz. Buna benzer içerikler izlemek istiyorsanız lütfen bir like tuşu alalım ve bizi YouTube kanalımıza abone olarak izleyin ki bu tür içeriklerle sizlere, tatmin edici içeriklerle sizlere hizmete devam edebilelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Motobox'a bekliyoruz.